Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle özellikle ilk defa yapacaklar için oldukça pratik ve lezzetini beğeneceğiniz bir aşure tarifi paylaşmaya geldim. Tarife başlamadan önce belirtmek istiyorum ki ben bütün ölçülerimi kuru olarak yaptım. Yani 1 su bardağı nohut ve kuru fasulyeyi haşlamadan, ıslatmadan önce kuru olarak ölçtüm. Buğdayı, kayısıyı, kuru üzümü, kuş üzümünü bunların hepsinin ölçülerini kuru olarak yaptım. Bunu belirtmek istiyorum. Buğdayı, kuş üzümünü, kuru inciri, kuru kayısıyı, kuru üzümü bunları da yarım saat sıcak suda beklettim, süzdüm. Tarife başlayalım. İlk olarak ocağın en büyük gözüne 6-7 litrelik geniş ve derin bir tencere alıyorum. Ardından yarım saat sıcak suda bekleyip suyunu süzdüğüm yarım kilo buğdayı tencereye ekledim. Şimdi de üzerine 5 litre sıcak su ekliyorum. Buğdayları önceden ıslattım ki daha çabuk haşlansınlar. Ağzı açık bir şekilde 30-40 dakika haşlamaya bırakıyorum. Buğdaylar haşlandıktan sonra 1 su bardağı yine yarım saat sıcak suda beklettim. Kuru üzümü de ekledim. Kuru üzümü ekledikten sonra 10-15 dakika daha kaynatıyorum. Üzümler yumuşadıktan sonra kuş üzümlerine geldi sıra. Kuş üzümlerini de sıcak suda beklettim. Çünkü siyah rengi aşureye geçmesin ve kuş üzümünü suda bekletmeden önce çöplerini ayıkladım. Kuş üzümlerini şöyle bir karıştırıyorum. Bunları çok kaynatmama gerek yok. Şimdi de 1 su bardağı kuru fasulye ve 1 su bardağı nohutu alacağım tencereye. Ben nohut ve kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslattım. Ertesi gün düdüklü tencerede 30-40 dakika haşladım. İkisini aynı anda haşladım. Gayet eşit derecede yumuşadılar ve pratik oldu. Size de bu şekilde yapmanızı öneririm. Bu aşamada 5 dakika kadar kaynatmam yeterli olacak. Zaten hepsini önceden ıslattığım için kolay haşlanıyorlar. Ben kenevir sevdiğim için yarım su bardağı kenevir ekledim. Şart bir malzeme değil. Sevmeyenler eklemeyebilir. Sevenler daha fazla da ekleyebilir. 5 dakika daha kaynatıyorum. Aşurede mantık her zaman en zor pişenden kolay pişene doğru eklemektir. Şimdi de fıstıkta 1,5 su bardağı kavrulmuş fıstık ekliyorum. Fındık, badem veyahut ceviz ekleyecekseniz bu aşamada eklemeniz gerekir. Fakat ceviz aşureyi karartabilir. O yüzden genelde servis aşamasında üzerinde süs olarak kullanılır. Aklınızda bulunsun. Fıstıkların hemen ardından kabuğunu soyduğum, ince ince doğradığım 2 küçük boy elma ve armutumu aldım tencereye. Elmanın yeşil, kırmızı ya da sarı olması hiç önemli değil. Hemen ardından 1 su bardağı kuru kayısıyı da ekledim. Kayısıları küp küp doğramıştım. Kayısıları da sıcak suda beklettim yarım saat kadar. 10 dakika kaynattıktan sonra 1,5 su bardağı küp küp doğradığım kuru inciri de ekledim. Evet, son olarak da 3,5 su bardağı toz şeker ve yarım çay kaşığı tuzumu aldım. Böyle tatlılarda şeker her zaman en son eklenir. Şeker 5 dakika kaynayıp iyice eridikten sonra tadına bakıp damak zevkinize göre arttırabilirsiniz. Şimdi aşureye kıvam vermek için son aşama olarak 1 yemek kaşığı silme nişastayı 2 su bardağı soğuk sütle açtım. Aşureye katmadan önce de aşure sıcak olduğu için kesilmesin diye aşurenin suyundan 1-2 kepçe ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Evet, nişastalı sütü ılıttım. Şimdi yavaş yavaş süzerek ve bir yandan da aşureyi karıştırarak üzerine dökeceğim.
Bir anda dökersek kesilme yapabilir. Evet, şimdi son bir 5 dakika daha kaynatıyorum ve altını kapatacağım. Aşure oldu. Bu şekilde fokurdadığını gördükten sonra altını kapatabilirsiniz. Kıvamı da bu şekilde. İster sıcak, ister soğuk olarak servis edebilirsiniz. Servis aşamasında üzerine nar, fındık, badem, ceviz, Hindistan cevizi ve benzeri şeylerle süsleyebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Diğer tarifli videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.